Evet arkadaşlar, tatlımız şu anda hazır. Buzdolabına gidiyor. Bir gece dinlenecek. Yarın cevizle birlikte süsleyerek servis yapacağım. Bu tatlıyı sizlere öneriyorum. Az şekerli, fresh bir tatlı oluyor. Osmanlı mutfağına ait klasik kayısılı, muhallebili güzel bir tatlım. Hepinize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tatlı yapıyorum ama bu tatlı hem lezzetli hem sağlıklı hem de çok hafif bir tatlı oluyor. Ramazan için de ideal bir tatlı. Şöyle 250 gram kuru kayısım var arkadaşlar. Şimdi yarım su bardağını biraz geçiyor. O yüzden ben size kaşık ölçüsü vereceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 yemek kaşığı şeker. Şekeri az derseniz siz çoğaltabilirsiniz ama bence bu şeker yeterli. 2 yemek kaşığı unum var. 1, 2. 2 yemek kaşığı buğday nişastam var. 1, 2. Üzerine vanilyam var fakat piştikten sonra ilave edeceğim. Şöyle arkadaşlar size gösteriyorum. Tam 1 litre sütüm var. Önce kurularımızı, şeker, nişasta, unumuzu güzelce şöyle bir karıştırıyoruz. Böylece topaklanma yapmaz. Önceden kurularınızı eğer karıştırırsanız bakın şeker unla nişastanın karışımını kolaylaştırıyor. Bu şekilde hazır. Üzerine 1 litre şöyle şuradan görebiliyor musun? Tam 1 litre sütümü ilave ediyorum. Şimdi tencereye önceden sütümü boşaltmadım. Siz tam ölçü görün diye bu şekilde hazırladım. Şimdi hazırlamış olduğum bu sıvıyla birlikte katıları tenceremde pişirmeye başlıyorum. Kısık ateşte karıştırarak kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Bırakmayalım. Dibi tutar. Bu şekilde kaynamasını bekliyoruz. Arkadaşlar bakın muhallebimiz bu şekilde yoğunlaşmaya başladı. Bakın kaynadı. Pıt pıt yaptı. Şimdi o pıt pıt yaptıktan sonra kaynadığını gösteriyor. İçerisine vanilyamızı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve ocağımızın altını kapıyoruz. 5 dakika ılıdıktan sonra kadehlere dökeceğim. Birinci katı tatlımızın hazır olmuş oluyor. Kıvam bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar kadehimize, bardağımıza bulaşmaması için şöyle kabıma aldım muhallebimi. Bir 5 dakika ılıttım yalnız. Şimdi şu şekilde yaparsanız şu şekilde. Yarısını muhallebi, kayısılı ikinci kat tatlım olacak. Bu şekilde bakın ne kadar güzel oluyor. Siz de böyle bir blender kabını kullanırsanız eğer. Şimdi muhallebilerimiz biraz ılısın, buzdolabına gidiyorlar. 1 saat soğuyacaklar. Bu arada biz kayısımızın doğrayarak ikinci kat tatlımızı hazırlayacağız. Kayısılarımızı çok küçük doğramıyoruz arkadaşlar. İçinde kaybolmaması için. Şöyle 4'e bölmeniz bakın yeterli. Kayısılarımı 2 su güzelce yıkadım arkadaşlar. Siz de mutlaka yıkayın, toprak çıkıyor. Çünkü sergide kurutulduğu için bu şekilde hepsini doğruyorum. Yıkanmış olan kayısılarımı. 250 gram kuru kayısımı bu şekilde doğradım arkadaşlar. Tencereme bırakıyorum. Üzerine 1 litre su ilave ediyorum.
Arkadaşlar kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağız. Bir 5 dakika yeterli oluyor. Yalnız 5 dakikayı da dikkate almayın. Şey yapın. Kontrol edin. Kayısıların erimemiş olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, biraz kayısılarımız yumuşamaya başladı. Tam yumuşamadı. Şimdi tam şekerini koyma aşaması. Bu aşamada 5 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 5 kaşık şekeri karıştırıyorum. Kısık ateşte bir 5 dakikada şekerle kaynamaya devam edecek. 1, 2, tam 3 yemek kaşığı arkadaşlar buğday nişastası kullanıyorum. Bunu da soğuk suyla açıyorum. Yarım su bardağı suyla 3 yemek kaşığı buğday nişastasını güzelce topak kalmayacak şekilde karıştırarak açıyoruz. Tatlımıza ilave edeceğiz. Eritmiş olduğumuz nişastayı kontrollü bir şekilde ocağımıza şu şekilde yavaş yavaş karıştırarak döküyoruz. Bu aşama çok önemli. Hiç durmadan karıştırmamız lazım ki topaklanma olmasın. Çünkü biz bunu blender yapamayız. Kayısılarımızın bu tatlının özelliği kayısılarımızın bütün olması. Yapmış olduğum tatlı Osmanlı mutfağına aittir. Osmanlı mutfağında, saraylarda bu tatlı çok yapılıyormuş. Şimdi bakın daha kaynamadı. Kaynamasını bekliyorum. Evet. Bakın pıt pıt yaptı. Hemen ocağın altını kapıyorum. 5 dakika beklettim. Çünkü cam kristallerimi çatlatmaması için 5 dakika biraz ılıttım. Şimdi bir kepçe alıyorum şu şekilde. Altını sıyırıyorum. Tam şöyle ortasına bırakıyorum. Kepçe alıyorum. Şöyle tam ortasına arkadaşlar. Kayısılı muhallebimiz bu şekilde devam edeceğiz. Dolduracağız. Ters taraftan tutmuşum, zorlandım. Hepsinin üzerine kayısılarla dolduruyorum. Soğuyunca servis yapıyorum. Evet arkadaşlar, tatlımız şu anda hazır. Buzdolabına gidiyor. Bir gece dinlenecek. Yarın cevizle birlikte süsleyerek servis yapacağım. Bu tatlıyı sizlere öneriyorum. Az şekerli, fresh bir tatlı oluyor. Osmanlı mutfağına ait klasik kayısılı, muhallebili güzel bir tatlım. Hepinize afiyet olsun. Muhallebilerimi 1 saat dolapta dinlendirdikten sonra üzerine kayısı tatlımı ilave ettim. Bu güzel tatlımı hepinize öneriyorum. Klasik Osmanlı mutfağına ait bir tatlı, kayısılı muhallebi. Şimdi buzdolabına gidiyor. En az 1 saat, en güzeli bir gece buzdolabında dinlenirse bu tatlı şahane oluyor. Evet arkadaşlar, tatlımız bitti. Bu güzel tatlıyı, Osmanlı mutfağına ait olan tatlımı hepinize öneriyorum.
Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben şekerini bilerek az koydum. Çok fresh bir tatlı oldu. Siz dilerseniz şekerini artırabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.